Meşhur Atina Okulu freskinde yer alan tek Müslüman düşünür, şu an ekranda gördüğünüz kişidir. Onu Batı'da Averroes adıyla biliyorlar, fakat İslam coğrafyasında ve Türk topraklarında bizler onu İbn-i Rüşd olarak anıyoruz. Yunan felsefesine ilginin azaldığı dönemde Aristoteles üzerine yazdığı yorumlarla felsefeyi yeniden ayağa kaldırdığı düşünülen bu büyük felsefeciyi en çok Batı medeniyetinin bilmesi İslam coğrafyasının acı bir hikayesidir. O yaşadığı dönemde dinden çıkmakla suçlandı, sürgün edildi ve eserleri yasaklandı. Üstelik sadece Müslüman topraklarında da değil, Katolik Hristiyanlıkta da. Nerede cehalet görse orada ayak altına alır, öğrenmenin ve bilginin aydınlığını takip ederek eğitimin ne büyük bir zenginlik olduğunu herkesin anlayacağı dilde anlatırdı. 14 Nisan 1129 Endülüs doğumlu İbn-i Rüşd, adil bir insan, hekim, fıkıhçı ve en önemlisi dünya tarihinin en önde gelen İslam düşünürlerinden biridir. Babası döneminin çok önemli bir kadısıydı, fakat ismini aldığı dedesi İbn-i Rüşd ondan daha meşhur hukukçu, yazar ve kadıydı. Batı medeniyetleri tarafından Averroes adıyla bilinen İbn-i Rüşd, Gazali ve İbn Sina gibi otobiyografi yazmadığı için hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir. Biyografi yazarlarının aktardığına göre iyi bir ahlaka sahip, tıp alanında çok çalışkan, adil bir yargıç ve felsefeye meraklı bir insandı. Varlıklı bir aileden gelmesi onun Harun et-Tercali, İbn Cüryül, Muhammed bin Rızk ve İbn Bacce gibi dönemin en iyi hocalarından ders almasına olanak sağlamıştı. Dini disiplinlerin haricinde fizik, mantık, politika, tıp, zooloji, edebiyat ve ahlak alanlarında dersler alıyor, gece gündüz demeden öğrenmenin ışığıyla aydınlanıyordu. Ailesinin sosyal konumu göz önüne alındığında İbn Rüşd kısa sürede Marrakeş yönetici çevrelerinde ve Endülüs prensleriyle çalışma imkanı buldu. Ayrıca İbn Bacce'nin öğrencisi ve Endülüs'ün bir diğer büyük hekimi ve düşünürü olan İbn Tufeyl ile dostluk kurdu ve onun sayesinde sultanla tanıştı. Sultanın Aristo merakını bilen düşünür, Aristoteles üzerine çalışmalar yapmaya başladı. Filozofun felsefesini İslam felsefesiyle yorumlayarak sadece kendi medeniyetine değil, Batı'ya da ön ayak oldu ve bu çalışmalar onun ölümsüz olmasına olanak sağlayıp saygın bir isim haline getirdi. İslam felsefesinde Meşayi ekolüne uygun olarak İbn Rüşd, Aristo'nun metafizik, tıp, zooloji, fizik ve etik alanında yazdığı eserleri Arapça diline tercüme etmiş, bu sırada kendi yorumlarını da katarak İslam felsefi düşüncesi çerçevesinde genişletmiştir. Aristo'nun metafizik görüşlerinden ilhamla teolojik değerlendirme yapan düşünür, insanların dünyayı anlama çalışmalarının bir parçasının ilahi doğa yasaları olduğunu belirtmiş ve bu yüzden insanların düşünceleri ile ilahi doğa yasaları arasında bir çatışma olmaması gerektiğini savunmuştur. Böylece Aristo'nun töz kavramını onaylayarak insanların bilgi edinme yöntemini bu düşünceye eş tutmuştur. İbn Rüşd'ün felsefesi Avrupa'da ve özellikle Orta Çağ'da önemli bir etki uyandırmıştır. Yapıtları Orta Çağ Avrupa'sındaki filozoflar tarafından geniş çapta okunmuş ve yorumlanmıştır. Felsefi görüşleri Avrupa'da Averroizm olarak adlandırılmış ve bu görüşler Orta Çağ Avrupa'sında önemli bir rol oynamıştır. İbn Rüşd felsefeyle dinin birbiriyle çelişmediğini savunduğu için başı çok ağrımıştır. Metot olarak tevil yöntemini benimseyen yazar, görünen alem ile görünmeyen alem arasında ayrım yaparak akıl ile vahyi birbirinden ayrı şekilde değerlendirmeye tabi tutmuştur. Felsefe insan aklının ürünü, din ise vahyin bir sonucudur. İbn Rüşd'ün felsefesinin genel teması kapsayıcı rasyonalizmi ilke edinmesi ve mantığı temel alması çerçevesinde aydınlatılır. En geniş anlamıyla zihni özlerin tasavvur edilmesi ve tüm felsefi önermelerin tasdik edilmesi için doğru şekilde yönlendiren koşullara ve kurallara ihtiyaç vardır. Bu yüzden vahiy gereklidir, akılcıdır ama bu onun sorgulanmasına ya da yorumlanmasına engel değildir. Bundan dolayı din ile felsefe birbirini besleyebilir, akılcılık yolundan gittiği müddetçe de insanlık gerçeğin izini sürebilir. Fakat önce din ve felsefenin sınırları belirlenmeli, daha sonra her ikisinin ortak noktaları birleştirilerek ilmi ve ahlaki açıdan değerlendirilmelidir.
İşte düşünürün başının ağrımasının nedeni de budur. Ortaçağ Avrupa'sındaki Hristiyanlarla İslam coğrafyasındaki Müslümanlar bu fikri benimsememişler. Tek gerçek bilginin vahiy olduğunu, felsefenin Tanrı'ya yaklaştırmaktan çok uzaklaştırdığını düşünmüşlerdi ve bundan dolayı eserlerini yanıltıcı ve tehlikeli bularak yasaklamışlardı. Tabii İbn Rüşd doğmadan önce de vahiy tek gerçek bilip felsefeyi tehlikeli, filozofları tutarsız bulanlar vardı. Bunlardan biri hiç şüphesiz ki bu alanda kitapta yazan İmam Gazali'dir. Gazali, Yunan felsefesine karşı birçok reddiye kaleme almıştır. Her ne kadar mantık alanında büyük gelişmelere ön ayak olsa da Farabi, İbn Sina ve Aristo gibi filozoflara karşı sert bir tutum içindedir. Bundan dolayı İbn Rüşd başta olmak üzere İbn Bacce ve İbn Tufeyl gibi düşünürler, din ile felsefeyi birbirine çatıştırmanın anlamsız olduğunu savunarak karşı fikirler vermek zorunda kalmışlar, bir nevi felsefeyi müdafaa etmişlerdir. Gazali, İbn Sina'nın ve meşayi filozoflarının İslam felsefesini eleştirdiği Filozofların Tutarsızlığı adlı bir eser yazmış. Bu filozofları takip edenlerin küfre düştüğünü, filozofların da İslam'ı terk ettiğini belirtmiştir. Bu kitaba karşılık İbn Rüşd 100 yıl sonra Tutarsızlığın Tutarsızlığı adıyla yazdığı kitapta Gazali'ye cevap vermiş. Onun aklın gerçeğe ulaşmadaki yetersizliğinden bahsettiği halde mantığı kullanmasını tutarsızlık olarak dile getirmiştir. İbn Rüşd'ün felsefesi din ve Tanrı ile sınırlı değildi. İslam hukuku, tıp ve bilim alanında önemli çalışmalar yapmış, çoğu günümüze ulaşmayan ansiklopedik sözlük ve makaleler kaleme almıştır. Yorumculuğu da Aristo ile sınırlı kalmamış, Aristo'nun hocası olan büyük filozof Platon'u da incelemiştir. Ayrıca düşünür, bir devletin nasıl olması gerektiğini de incelemiştir. Platon'un izinden giderek monarşi, oligarşi, timokrasi, tiranlık ve demokrasiyi incelemiş, erdemli devletlerin rasyonel ilkelerden uzak kalmadığı müddetçe halka ulaşabileceğini belirtmiştir. Ona göre bir devlette hukukçulara ve hekimlere çok fazla gerek duyuluyorsa orada sistemin çürümeye başladığını söylemek mümkündür. İbn Rüşd çağının çok ötesinde görüşlerinden dolayı göze batmıştır. Bunlardan biri kadınların gerek devlet kademesinde gerekse de toplum içinde erkek ile aynı haklara sahip olması gerektiğini savunmasıdır. O, güç veya yetenek bakımından kısmen farklılıklar olsa bile kadınların felsefe alanında veya devlet kademesinde görev almasına engel olacak bir durumun olmadığını belirtmiştir. Yaşadığı dönemin orta çağ olduğu düşünülünce bu fikrin ne kadar tehlikeli olduğunu kavrayabiliriz. Zira kadın ve erkek arasındaki eşitlik düşüncesi çok uzak olmayan bir dönemde sağlanmış olsa bile şimdiki toplumların bazılarında hala bu görüşün tehlikeli olduğunu zanneden din pazarlamacısı kurumlar vardır. Gazali mi kazandı yoksa İbn Rüşd mü? Bu soru her iki düşünürü araştıran herkesin karşılaşacağı bir sorudur. Evvela her iki düşünür de son derece zeki ve donanımlıydı. Her ikisi de dinine bağlıydı ve Allah inancı çok yüksekti. Birini diğeriyle dövüştürmek ne kadar sağlıklı bilemiyorum fakat İbn Rüşd'ün akılcılığı bana daha doğru geliyor. Zira Batı medeniyetlerinin rasyonel fikirleri yol bellemesi ve Doğu medeniyetlerinin sadece vahiy yol bellemesi cevaba ulaşmak için basit bir denklemdir diye düşünüyorum. Bugünkü bilim ve teknolojiyle gerçeğe ulaşmak için akılcılığı gözleme dayalı metotla uygulayarak evrenin ötesine giden Batı medeniyetlerine karşı sadece vahiy gerçek kabul eden bir anlayışla gelişimin önünü bilerek veya bilmeyerek kapatan Doğu'da işler yolunda gitmemiştir ve bilimde geri kalmasının temel sebebi de budur. Hem toplum hem de devlet kademesinde büyük bir saygınlık elde eden İbn Rüşd, felsefe ve tıp alanında döneminin en önemli figürlerinden biriydi. Felsefede ve inanç meselesinde aklın insan yaşamına yön verecek yegane değer olduğunu savunan ilerici bir düşünürdü. Rasyonel ilkeleri benimseyen her düşünür gibi o da sadece vahiy benimseyen düşünürler ya da toplumlar tarafından çeşitli suçlamalara uğradı. Felsefeye duyduğu ilgiden dolayı dinden çıktığını, Venüs gezegenini tanrısallaştırdığını, Kur'an'da adı geçen Ad kavminin gerçekte var olmadığını belirttiği gibi çeşitli dedikodular ortaya atılmış, devlet içinde karışıklık olmaması sebebiyle dönemin sultanı tarafından sürgün edilmişti. Halbuki İbn Rüşd'ün hem vahyin hem de aklın insan inancına zarar vermeyeceğini ortaya koyduğu çalışmalar mevcuttu. Birini diğerinden ayırmaz, Tanrı'dan gelen vahyin akılcı olup insan yaşamına hitap ettiğini söylerdi.
Bu yüzden sadece vahiy savunan Gazali gibi düşünürlerle ters düşmüştü ve savunucuları tarafından baskıya uğradı. Eserleri tehlikeli bulunduğundan sadece İslam coğrafyasında da değil, Katolik Hristiyanlıkta yasaklanmıştı ve dine küfretmekle suçlandı. Fakat bütün bunlara rağmen İbn Rüşd cehaleti gördüğü an başını ezmek için çaba göstermiş, toplumun anlayabileceği düzeyde eserler vererek dürüst bir yaşamın izini sürmüştü. Tarihler 1198'i gösterdiğinde sürgün hayatı yaşayan ve ev hapsinde bulunan düşünür İbn Rüşd, üzerindeki baskıyı daha fazla kaldıramadı ve büyük bir düşünür, büyük bir hekim, büyük bir felsefeci ve büyük bir insan olarak yaşama veda etti.